Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere nasıl bal kabağı örebileceğinizden bahsedeceğim. Adım adım bütün detayları anlatacağım. Örerken hardal renginde kadife ip kullandım. Sonbahar temasına uygun olsun istediğim için bu tonlarda iplerle örmek istiyorum. Şimdi size anlatırken kahverengi ile anlatacağım ve bununla da güzel duracağını düşünüyorum. Farklı ip çeşitleriyle ve renklerle de örebilirsiniz elbette. Sap kısmı için tarçın çubuğu kullanmak istiyorum. Bu şekilde. Normalde uzun olduğu için ortadan kestim ve bu şekilde orta kısmına yerleştirdim. İğneye ihtiyacımız var. Bir tane makas. Ölçüleri size verebilmem için bir de mezura kullanacağım. İpime uygun olarak da 5 milimetrelik bir tığ kullanmak istiyorum. Ama ipinize uygun tığ seçebilirsiniz. Daha küçük veya büyük olabilir. Görüntüsü bu şekilde. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler dilerim. İpi parmağıma doladım. Bir tane düğüm yapıyorum. Zincir çekerek başlayacağız. Bu modelde zincir sayısının bir önemi yok. Ne kadar büyük bir bal kabağı istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Tığ bu boşluğun içerisinde. İpi doladım. Boşluktan geri çıktım. İlmeği biraz uzatıyorum. Zincir yapmış oldum. Tekrar ipi doladım ve boşluktan geri çıktım. Bu şekilde zincirleri devam ettiriyorum. ...13 tane zincir yaptım. Bunu daha fazla veya az yapabilirsiniz. Model sık iğnelerden oluşacak. Hemen son ilmeğin yanındaki ilmeğe batıyorum. İpi doladım ve boşluktan geri çıktım. Tığdaki iki ilmeği birlikte ördüm. Sık iğne yapmış oldum. Yanındaki ilmeğe de aynısını yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar toplamda 12 tane sık iğnem olmuş olacak. Sıra sonuna kadar devam ettim. Yeni sıraya başlamak için bir zincir. Örgüyü çevirdim. Örerken burada oluşan ilmeklerin orta kısmına batmak istiyorum. Bir zincirden sonra hemen önüme gelen ilk ilmeğin ortasına batıyorum. İpi doladım. Boşluktan çıktım. Yine sık iğnelere devam ediyorum. Ortasına batıyorum. İlmek çıkardım ve ördüm. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam ettim. Yeni sıraya başlamak için yine bir zincir, örgüyü çevirdim. Bundan sonra hep ilmeklerin orta kısmına batacağız. Burada oluşan V gibi görünen, başak tanesi gibi görünen ilmeklerin ortası. Bunu dediğim gibi uzun bir şerit olana kadar devam ettirmek istiyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine bir zincir yapacağım, örgüyü çevireceğim ve bahsettiğim şekilde örmeye devam edeceğim. ...19 sıra boyunca örmeye devam ettim. 23 santim uzunluğu, 10,5 santim yüksekliği. Dediğim gibi bunu daha fazla uzun veya geniş yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde katlıyorum ve bu iki tarafı dikeceğim. Dikerken tığ ile dikmek istiyorum. İğneli de dikilebilir. Hemen köşenin karşısındaki
ilmeğe batıyorum. Bu ilmeği tığa aldım ve geçirdim. Ön parçanın ilmeğine batıyorum. Karşı tarafın denk gelen ilmeğine batıyorum. İlmek çıkardım ve kayma dikişi. Battım her iki tarafa da. İlmek çıkardım, kayma dikişi. Sıra sonuna kadar dikiş yapıyorum. Dikişi tamamladım. İpimi kesiyorum. Biraz uzun bırakıyorum çünkü dikiş yapacağım. Düz kısmını çevirebilirim. Bu ipi iğneye geçirmem gerekiyor. İpliği iğneye geçirdim. İpim burada sabit zaten. Arkadan öne bu şekilde batıyorum. Öndeyken de önden arkaya olacak şekilde batıyorum. Çok sıkmıyorum. Arkada ipim öne doğru getiriyorum. Öndeyken de arkaya götürüyorum. Başlangıç yerine kadar bunu devam ettireceğim. Dikişe başladığım yere kadar devam ettirdim. Çekiyorum. Ve bu kısım zaten büzüşmüş oluyor. Biraz sıkıladıktan sonra ipi karşı tarafa göndermek için bu şekilde battım. İçinden geçirdim. Şimdi içine elyaf doldurmam gerekiyor. Videonun başına söylemeyi unuttum. Pofuduk olması için elyaf koyacağım içine. Elyafı doldurduktan sonra yine alt kısmına yaptığımız dikme işlemini burada da tekrarlayacağız. İp arkada, öne getiriyorum ve tekrar önden arkaya dikiş yapıyorum. Yine başlangıç yerine kadar devam ettireceğim. Dikme işlemini tamamladım ve daha sonra ipi biraz çekip büzüştürdüm. Şimdi burada biraz açıklık kaldı. Bunu kapatmak için biraz üstünkörü dikiş yapıyorum. Buradaki delik daha fazla kapanmadan tarçın çubuğunu içine yerleştirmek istiyorum. İp buradayken alt kısmına doğru ipi gönderiyorum. Battım. Orta kısma doğru ve ipi buradan çıkardım. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayabiliriz. Tekrardan orta kısımdan iğneyi batırdım. Ve diğer noktadan çıkardım. İpi biraz çekiyorum. Ve yine aynı noktadan değil de yan taraftan tekrar battım ve alt kısımdan çıkardım.
İp çıkmıştı iğneden. Tekrar taktım. Bunu dediğim gibi birkaç kere daha tekrar edebilirsiniz. Ben artık burada düğüm yapmak istiyorum. Düğüm yaptıktan sonra ipi herhangi bir noktadan geçirip keseceğim. Evet, ipi de gizlemiş olduk ve bal kabağımızın görüntüsü de bu şekilde. Bal kabakların yapılışı bu şekildeydi. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Eğer örerseniz Instagram üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Açıklama kısmında adresim olacak. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.